Merhaba Genç TV ailesi. Bugün deliler mi, veliler mi sorusuna biraz tarih bağlamında cevap vermeye gayret edeceğiz. Deliler 15. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış bir bölüktür. Varna Savaşı'ndan sonra etkileri çok daha fazla görünür kabul edildikten sonra ordunun öncü birlikleri olarak yer alıyorlar. Önce askeri faaliyetlerinden bahsetmek isterim. Bu deliler grubu ordunun en önüne gitmekle beraber karşı taraftaki tek amaçları psikolojik yıpratma. Psikolojik harp noktasında bir görevleri vardı. Ne yaparlardı bunlar? Kaşlarını kazırlar, saçlarını kazırlar. Karşı tarafı ürkütmek, korkutmak için çeşitli sesler çıkartırlar. Pars, aslan, kaplan avlayıp onlardan kellerine post yaparlar. Kartal avlayıp, şahin avlayıp onların kanatlarını omuzlarına takarak karşı tarafta bir ürkütücü hal oluşturmak isterler. Hiçbir şekilde zırh, cebe, miğfer kullanmazlar. Normalde hepsi kullanır. Bütün askerlerimiz diyelim. En azından zırhları vardır. Ama bunların da hiçbir şekilde zırh, cebe yoktur, miğfer yoktur, tolga yoktur. Bunlar sadece iki çeşit silah kullanırlar. Bir kılıç, iki mızrak. Temel amaçları öldürmek üzerinedir. Şehadete koşarlar. Asla ve kat'a ölümden korkmazlar. Evlenmezler. Bütün ömürlerini devleti Aliye'ye, devlete ve en önemlisi de Hanedan-ı Ali Osman'a ve hanedanın başındaki padişaha bağlı olarak geçirirler. Bunlar bir anlamda da denge unsuru olmakla beraber bazı farklı görevleri de vardır. Mümkün mertebe istihbarat toplamaya çalışırlar. Esas ordu gelmeden evvel onun önünden giderek öncü birlikleri, keşif birliklerini temizlerler. Ocağa alındıklarında bir anlamda çırak olarak yetişirler. 8-10 yaşlarında alınırlar. Bu yetiştikten sonra ustalık seviyesine erdikten sonra yemin ederler. Eğer bu yeminlerinden ve sözlerinden dönerlerse çok ciddi bir şekilde teşhir edilerek, çok ciddi bir şekilde tahkir edilerek ocaktan kovulurlar. Ocağın kadim ilkelerine bağlı olmak zorundadırlar. 1829'da Bektaşiliğin kaldırmasını takiben gelen süreçte bu birlikte 2. Mahmut tarafından lav edilecektir. Kahramanlıklarıyla ünlüdürler. Başına buyruk hareket ederler genelde ve merkezde de daha çok sultana bağlı olmuşlardır. Çok fazla bunu sayısını arttırmak istememişlerdir. Sebebi de daha çok başına buyruk, merkezden emir almayı çok sevmeyen bir şekilde hareket ettikleri için ileride herhangi bir sorun oluşturmaması adına çok fazla sayıları arttırılmamıştır. Yeniçeriler nasıl Hazreti Ali Efendimiz'i kendilerine pir kabul ederlerse, meslek piri, onlar da Hazreti Ömer'i meslek piri kabul ederler. Sebebi de meşrepten kaynaklıdır. Biliyorsunuz Hazreti Ömer Efendimiz Müslüman olur olmaz Kabe'nin önüne gidip orada tekbirler getirerek namaz kılmıştır. Ömer meşrebi deliler 1400'lü yılların sonundan 1800'lü yılların ilk çeyreğinin sonuna kadar yaşatmışlardır. Bu bakımdan kendilerine Hazreti Ömer'i bir meslek piri olarak kabul etmişlerdir. Bunun haricinde biraz dini yapılanmaları ve ritüelleri hakkında da bir soru gelmişti. Buna da şu manada cevap vermiş olalım. Daha çok Türkmenlerden oluşan bu deli grubu devşirmelerden de elbette aralarında vardır ama içerisinde tamamen Bozkır'dan getirdiğimiz kültürel, gök tanrı ve şamanistik öğelerin yer aldığı ritüeller hakimdir. Tabii gök tanrı ve şamanist öğelerin getirilme süreci içerisinde İran hattından Anadolu'ya gelişi de ve İslam'ı kabul edişi de varsayarsak içerisinde İrani, Budist, Hindist, şamanist ritüeller İslam'ın esasına muhalefet etmemek kaydı ve şartıyla girmiştir. Bu anlamda dizide, filmlerde gördüğünüz şamanistik ritüelleri andıran gelenek tamamen bunun bir devamıdır. Bunu bir esas olarak değil de usul olarak yaparlar. Tarikatların farklı bir yorumlanmasıdır. Bunlar heterodoksi yani biraz daha merkez dışı kabul edilmekle beraber Müslümanlıklarla alakalı en azından zahirde bizim kabul ettiğimiz herhangi bir problem yoktur. Sözlerimi böyle sonlandırmak isterim.